İnternet herkesin erişim sağlayabileceği bir alan. Burada çocuklardan yetişkinlere herkes var. Ve herkes sağlıklı şekilde interneti kullanma niyetinde değil. Bir önlem alınmalı. Bazı şeyler engellenmezse sonuçları kötü bitebilir. Özellikle de çocuklar için. Bu çağda çocuklarımızı akıllı telefonlardan, teknolojiden uzak tutmak mümkün değil, zaten doğru da değil. Çocukları, gençleri intihara sürükleyen Mavi Balina'dan sonra ailelerin yeni kabusu Meryem oldu. Mavi Balina başlıklı haberleri bugüne dek pek çok kez taşıdık ekranlarınıza. Bugün bir kez daha taşıyoruz. Önce kaçırıldı, taciz edildi, ardından kendisini kaçıran kişiyle nişanlanmaya zorlandı. Nişanı atınca ölüm tehditleri almaya başladı ve ne yazık ki dün o acı haber geldi. Yüzeysel internetin karanlık dünyasına hoş geldiniz. Bugün 7'den 70'e herkesin elinde internete erişimi kolaylaştıran bir elektronik cihaz bulunuyor. Dünya gündeminde olan her olaya sosyal medya aracılığıyla hızlıca erişim sağlayabiliyoruz. Ya da merak ettiğimiz bir konuyu arama motorları üzerinden yaptığımız basit bir aramayla öğrenebiliyoruz. Ama herkesin internete kullanım amacı aynı doğrultuda değil. İnternet ortamına yeni girmiş çocuk yaşta biri merak ettiği bir konuyu arama motorlarında arattığında karşılaşacağı şeyler her zaman ona bilgi verme amaçlı olmayabilir. Daha da kötüsü, savunmasız durumda olan bu çocuklara özel olarak sunulduğu iddia edilen sitelere eriştiklerinde görmek mümkün ki bu siteler çocuklara özgü değiller. Çocuklar internette yaşıtlarıyla sohbet edebilmek ya da iletişim kurabilmek adına genellikle sosyal medyayı tercih ediyorlar. Sosyal medya üzerinden arkadaşlık kurdukları kişiler çoğu zaman okul arkadaşları ya da oyun arkadaşları gibi gerçekten ailelerinde tanıdığı kişiler oluyorlar. Kontrol kolaylığı açısından da aileler çocuklarının sosyal medya kullanmalarını uygun buluyor. İyi ama bir çocuk yeni bir arkadaş edinmek isterse bunu başka yollardan gerçekleştiremez mi? Bugün hepimizin bildiği dark web ya da deep web tarzı yerlerde genelde yüzeysel internette bulamayacağımız şeyler bulunur. Uyuşturucu, silah ya da onlarca sapık insanın kendi pislik zevklerini tatmin etmek adına üretilmiş binlerce içerik. Evet, belki de küçük çocuklar bu tarz sitelere girişi gerçekleştiremez. Ama yüzeysel internette masum şekilde geçen birçok yer dark web gibi yerlerden çok daha pislik bir durumda olabilir. Kids chatleri hiç duymuş muydunuz? Belki de böyle söyleyince çok büyük bir anlam ifade etmeyebilir. Peki o zaman daha ayrıntılı şekilde söylemek gerekirse 13-19 yaş arası çocukların sanal alemde arkadaşlık kurabilmesini sağlamak için yaratılmış masumane siteler. Masum mu dedim? Hayır. İlk bakışta öyle gözükebilirler ama aslında hiç de masum değiller. Bir çocuk yeni bir şeyler keşfetmek ve yeni arkadaşlar edinmek istediğinde arama motoruna birkaç kelime yazması yeterli olur. Bunu yaptığında karşısına ne mi çıkar? Görmüş olduğunuz tüm bu siteler çocuk ve gençlerin bir arada sohbet edebilmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuş gibi duruyorlar. Dışarıdan bakıldığında öyle gibi. Ama sohbet odalarına baktığınızda işler daha da karanlık bir hale geliyor. 13-19 yaşındaki gençlere özel olduğu söylenen bu siteye daha büyük birisinin giremeyeceğini kimse garanti edemez. Üstelik chatte yazılanlara baktığınızda bunlar hiç de çocukların yazdığı şeyler gibi durmuyor. Ya da sohbet odalarına dikkat edince 13 yaşındaki bir çocuğun bu konuları internette hiç tanımadığı insanlarla konuşması ne kadar doğru? Bu tarz bir siteye giriş çok basit. Üstelik yaş doğrulaması adına hiçbir önlem yok. Kayıt olmayı gerektirmiyor. Misafir kullanıcı olarak giriş yaparak ulaşılabilen bir yer. Bundan daha kötüsü de var. Bir çocuk böyle bir siteye girdiğinde karşısında ona yazan kişi yaşıtı değil. Ne o? Yüzeysel internette pedofiliyi meşrulaştırmanın bir başka yolu mu? Evet, Türkçe dil seçeneği de mevcut. Çocuğunuz elinde telefonla sizden habersiz böyle bir yere girdiğinde yazılanları anlayabilmesi adına en ufak bir zorluk bile çekmiyor. Her ne kadar site yöneticileri onlarca sayfalık kurallar bölümü koysa da denetleme açısından hiç de yeterli değil. Ayrıca çocukların ne kadar çabuk manipüle edilebildiğini unutmayın. Yetişkin bir sapık bir çocuğu çok kolay manipüle edebilir. Manipüle edildiğinde ise geriye dönüş çok zor. Site yalnızca sohbet odalarından meydana gelmiyor. Forum bölümü de mevcut. Ağırlık olarak çocuklar için sunulan aktiviteler yer alıyor. Çocuklar ayın belirli dönemlerindeki bu aktivitelere katılarak hiç tanımadığı insanlarla iletişim kuruyor. Kurulan bu iletişimi bir adım ileriye taşımak isteyenlerse sohbet odalarında bunu sürdürüyor. Gençlerin ya da çocukların bulunduğu iddia edilen bu sitelerde böyle konuların yer alması sizce doğru mu?
13 yaşındaki bir çocuk bu tarz konuları bilmiyor diye düşünürsek, öyleyse konuları açanlar çocuk değiller. Bu çok daha kötü bir durum. Sitenin kendine ait bir gizlilik politikası mevcut. Burada yer alanlara göre konuşmalarınız takip edilmez, arşivlenmez ya da üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Ayrıca bu site üzerinden diğer farklı sohbet sitelerine geçişlerin mümkün olduğu söyleniyor. Sitede VIP üyelik özelliği bile var. Eğer burası gerçekten çocuk ve gençlerin birbirleriyle sohbet etme alanıysa, 13 yaşındaki bir çocuğun VIP üyeliğe sahip olması ne kadar önemli olabilir ki? Yetişkin biri için bile bu siteler tehlike oluştururken, küçük bir çocuğun böylesine derin bir ağda kaybolması çok zor olmasa gerek. Daha da derine inmemiz gerekli. İnsanlara buranın nasıl bir yer olduğunu anlatabilmemiz lazım. O halde neden 14 yaşındaki bir çocukmuş gibi giriş yapmayı denemiyoruz? Eğer burası bir çocuk sitesi ise giriş yapmam mümkün olmamalı. İçerideyiz ve hiçbir şey yapmadan gelen mesaj yağmurları. Onlarca mesaj arasında yazanların çoğunluğu 19 yaşından büyük. Burası 19 yaşından büyüklerin olmadığı bir yerde diye biliyorum. Henüz Türk birine denk gelmedik. Hayır bu yanıltıcı. İşte birisi yazdı. Tamam, işte başlıyoruz. Bu olabilecek en kötü senaryo sanırım. Bekle, chatte dönen konuşmalar hiç de küçük çocuklara ya da gençlere yönelik değil gibi. Tüm bu pisliklerin bir sonu olmalı. Çocuklarınızın bu tarz yerlere girmediğinden emin olun. Biliyorum, benim çocuğum böyle sitelere girmez diye düşünüyorsunuz. Ama burası internet. Burada olan biten her şey içerisinde bir parça da olsa karanlık barındırıyor. Ve çocuklar yetişkinlere göre karanlığa bulaşmaya çok daha yakınlar.